Bir eğrinin altındaki alanı nasıl hesaplarsınız? Düz kenarlı şekillerin alanını biliyoruz. Dikdörtgen, üçgen, yamuk. Ama eğri bir sınırın altındaki alan bambaşka bir problem. İşte bu bölge A'dan B'ye kadar eğrinin altında kalan alan ve ortada büyük bir soru işareti. Bunu doğrudan hesaplayamayız ama yaklaşabiliriz. 4 tane dikdörtgen koyuyorum. Her birinin genişliği delta x, yüksekliği eğrinin sol noktasındaki değer. Dikdörtgenlerin alanını topluyoruz ama bakın eğriye kam oturmuyor, üstünden taşan ve altında kalan boşluklar var. Dikdörtgen sayısını artırıyorum. Daha ince oluyorlar, boşluklar küçülüyor, toplam değişiyor, daha da artırıyorum, eğriye daha çok benziyor. Artık fark neredeyse görünmüyor, dikdörtgenler çizgi gibi ince oluyor. Ve sonunda eğrinin altını neredeyse tamamen dolduruyorlar. En sonsuza giderken dikdörtgenler kaybolur, geriye kesin alan kalır. Toplam sembolü integral sembolüne dönüşür, delta x, dx olur. İşte integralin doğuşu bu. Sonsuz tane, sonsuz ince dikdörtgenin toplamı. Peki dikdörtgenlerin yüksekliğini nereden alacağız? 3 farklı yöntem var. Soldan alırsan biraz eksik bulursun, sağdan alırsan biraz fazla, ortadan alırsan ikisinin arasında kalır. Üçünün toplamı farklıdır. Ama dikdörtgen sayısını artırdıkça farklar küçülür. Daha da artırdıkça neredeyse aynı olurlar. Ve sonunda üçü de aynı sayıya yaklaşır. Hangi yöntemi seçersen seç, sonuç değişmez. Çünkü limit aynıdır. İntegral yönteme bağlı değildir. Sonsuzda hepsi buluşur. Şimdi bambaşka bir bakış açısı. Üstte fonksiyonumuz var, fx, altta ise yeni bir fonksiyon tanımlayacağız, fx, yani birikimli alan fonksiyonu. X ilerledikçe eğrinin altındaki alan birikecek ve bu biriken alanı alttaki grafikte nokta nokta çizeceğiz. X ilerliyor, üstte alan büyüyor, altta fx grafiği kendiliğinden oluşuyor. Alan biriktikçe f artıyor ve sonunda tüm grafik ortaya çıkıyor. Büyük fx, sıfırdan x'e kadar ft dt'dir. Yani her x değeri için o ana kadar biriken toplam alanı verir. Şimdi matematiğin en güçlü bağlantılarından biri. Üstte fx, altta onun integrali fx. Fx grafiğinde bir noktaya teğet çizelim. Bu teğetin eğimine, teğet boyunca hareket ettiğimizde görürüz ki eğim her zaman üstteki fonksiyonun değerine eşittir. Yani f'in türevi f'e eşittir. İntegralin türevi orijinal fonksiyonu geri verir. Türev ve integral birbirinin tersidir. Bu analizin temel teoremidir. Ve ikinci kısım, A'dan B'ye integral fb eksi fa'dır. Yani ters türevi biliyorsan, integrali hesaplamak için sadece iki değeri çıkarırsın. Örneğin sıfırdan pi'ye sin x'in integrali, eksi kosinüs pi eksi kosinüs 0. Yani 1 artı 1, sonuç 2. İntegrali iki boyutta alan bulmak için kullandık. Peki 3 boyutta hacim? Eğriyi bir eksen etrafında döndürdüğünü düşün. Eğri döner ve bir cisim oluşturur. Vazo gibi, trompet gibi bir dönel cisim. Bu cismin hacmini bulmak için onu ince dilimlere ayırırız. Her dilim bir disk, diskin yarıçapı fx, alanı pi çarpı fx kare. X değiştikçe disklerin yarıçapı değişir ve tüm diskleri toplarsak hacmi elde ederiz. İntegral A'dan B'ye pi çarpı fx kare dx. Bu iki boyuttaki alanın 3 boyutlu kardeşidir. Son olarak iki değişkenli fonksiyonlara geçelim. Artık bir yüzeyin altındaki hacmi hesaplıyoruz. X ve y girdileri, z çıktısı. Önce x-y düzleminde bir bölge seçiyoruz. Bu bölgeyi küçük karelere ayırıyoruz. Her karenin üzerine yüzeyin yüksekliği kadar bir sütun dikiyoruz. Her sütunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Hepsini toplarsak yaklaşık hacmi buluruz. Kareleri küçülttükçe sütunlar artar, yüzeye daha iyi yaklaşır. Ve sonsuzda sütunlar kaybolur, geriye tam hacim kalır. İşte bu çift katlı integraldir. Bölge üzerinde fx, y, dA, yani integrali iki kez alırız. Önce bir yönde, sonra diğer yönde. Ve böylece integralin hikayesi tamamlanır. Dikdörtgenlerle başladık, sonsuz ince dilimlere ulaştık. Alan birikimiyle yeni bir fonksiyon tanımladık. Türevle bağ kurduk. 3 boyuta çıktık, hacimleri hesapladık. Ve en başta basit görünen eğrinin altındaki alan sorusu aslında evrendeki hacmi, kitleyi ve enerjiyi hesaplayan temel araca dönüştü.